Acı çekersin, bir sıkıntı yoğunlaşır ve sen meditasyon yaparsın. Bu acı biter ve kendini iyi hissetmeye başlarsın. Sonra biraz zaman geçer, çok büyük sıkıntılarla yüzleşirsin ve başka bir şey yaparsın ve yine gider ve kendini çok iyi hissedersin ve bu işe yaradı dersin. Biraz zaman geçer, tekrar bu sıkıntılar gelir. Geçen sefer yaptığın şeyi yaparsın, hiçbir işe yaramaz. Bu sefer başka bir şey yapmalıyım dersin. Başka bir şey bulursun. Bu işe yarar. Bu da biter. Sonra biraz sonra bir sıkıntı daha gelir. Bu sefer son yaptığın şeyi yaparsın. O da işe yaramaz. Ve bu sefer ne yaparsan yap, işe yaramadığını fark edersin. Çünkü bir şeyler yapıp sıkıntıyı uzaklaştıranın zamanı gelmiştir. Ana bırakılması gereken kişilik de budur. Bir şeyler yapan ve kendini iyi yapmaya çalışan, bir şeylerden kurtulmaya çalışan. Bir zamana kadar sana hizmet eder bu. Bir yerden sonra artık hizmet etmez çünkü bunun bırakılması gerekir. Eskiden 10 tane düşüncen vardır. Her bir düşünceye zihinden cevap verirsin, olumlama yaparsın ve hepsini ferahlığa kavuşturursun ve çok iyi hissedersin. Bunu çözdüm dersin. Bir katman derine inersin. Orada keşfedilmemiş, saklanan 50 düşünceyle karşılaşırsın. 50'sine yetişemediğini hissedersin ama bir şekilde 50'sini de dindirebilirsin. Evet, artık kendi ruhsal yolculuğunda bir katman daha derine inersin ve 1000 tane düşünceyle karşılaşırsın. Ve artık hiçbiriyle baş edemediğini fark edersin. Burası en büyük lütfunun doğduğu yerdir. En büyük lütfunun doğduğu yer. Çünkü artık düşüncelerle tek tek uğraşarak ya da onları savuşturmak için bir şey yapacağın bir yerde değilsindir. Artık gelenin gelişini kabul edip gidişini bekleyeceğin yerdesindir. Hayatta her şeyin doğal olduğunu bildiğin ve ben dediğin şeyin içindeki Tanrı'nın yanında küçücük olduğunu ve onun yanında da bir iradesi olmadığını fark ettiğin yerdesindir. İşte burada artık sıkıntılarla tek tek uğraşmaz, acılarla tek tek uğraşmaz, düşüncelerle tek tek uğraşmazsın. Her şeyi ona teslim eder ve burada bu acı çekiliyorsa da senin planındır dersin. Burada 1 milyon tane düşünce varsa da senin planındır. Ve benim yapabileceğim tek şey olana tanık olmaktır. Ve bu sıkıntı burada ömrümün sonuna kadar kalacak olsa da kabulüm, 5 saniye sonra buharlaşacak olsa da kabulüm dersin. Ve gerçek bir kabulde 5 saniye bile beklemez. Daha önce hiç yaşamadığın bir ferahlık ve hiç yaşamadığın bir kudret hissedersin. Bir daha sıkıntı gelmez mi? Gelebilir ama gelip gitmesi artık senin umrunda değil. Çünkü sıkılan sen değilsin, acı çeken sen değilsin. Ama bu ben dediğimde hissediliyor diyecek zihin. Evet, burada hissedilecek. Ve burada kararlı kalmak senin elinde. Artık acıyı dindirecek yerde değil, acı çekenin sen olmadığını anlayacak yerdesin. Bunu yapmanın tek yolu da acıyı geldiği gibi gelsin deyip kabul etmektir. Yaşansın ve bitsin. Ama ben bitireceğim değil, ben bitirdim de değil. Engel olacağım da değil. Bu sebepten en büyük güç kabul etmektir.
Kabul etmekten daha büyük bir güç yoktur. Çünkü yaşadığın acının hangi örüntülerden doğduğunu bir zihin ve bir beden asla bilemez. Hiçbir derdim yok diyorsun ama yoğun bir acı hissediyorum. Bu en büyük lütuftur. Çünkü zihin bundan önceki acılarını sebep ve sonuçlara bağlamıştır. Bu sebepten acı çekiyorum, bu sebepten canım sıkılıyor der. Ama ortada hiçbir şey yokken doğan acı en büyük lütuftur. Bugün bu soruyu sorduğun adamın da en büyük lütfu buydu. Hiçbir sebebi yokken görünen de yoğun bir zihin saldırısı yaşandı burada. Her sabah. Yoğun bir acı yaşandı ve yoğun bir sıkıntı. Ve hiçbirinin görünen bir sebebi yoktu. İşte o zaman acı yaşamak için bir sebebe ihtiyacın olmadığını fark edersin. Sıkılmak için bir sebebe ihtiyacın olmadığını, bunun sadece ortaya çıktığını fark edersin. Ana vanayı kapatırsan, yani bir şeyleri çözen kişi olma vanasını kapatırsan, o zaman sorun kökünden çözülür. Aksi halde doğan her bir sıkıntıyla tek tek uğraşırsın. Biraz çözersin, biraz çözemezsin. Biraz ferahlarsın, biraz ferahlamazsın. Bunu çözdüm dersin. 2 gün sonra sıkıntı form değiştirir ve başka bir şekilde gelir. Şimdi de onu çözmeye çalışırız. Hepsi bir anda gelirse hiçbirini çözemezsin, kenara çekilirsin. O zaman kenara çekil, çözmeye çalışma, kurtulmaya çalışma, dindirmeye çalışma. Sadece doğan acıyı, sıkıntıyı kabul et. Ve sırtını Tanrı'ya yasla. Bu acı senin acındır ve senin sorumluluğundadır de. Çünkü öyle. Korkma. Her ne olursa senin tahminlerinin ötesinde güzeldir. Çünkü her şey sevgiden doğmaktadır ve her şey sana sevginin hizmetidir. Şu an algılamak zor olsa da her şey sevginin hizmetidir ve her şey sevgiye hizmettir.